Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Honda Civic Type R. Dünyada bazı otomobiller vardır ki onların herhangi bir benzeri ya da alternatifi yoktur. Ateşlerin en ateşlisi, en karizmatiği, hayallerin baş köşesinden asla inmeyen Civic Type R ise bu benzersizlerin başında geliyor. Şimdi gelin yeni Honda Civic Type R elektrikleşen dünyada hala eskisi kadar yırtıcı mı? Yoksa teknoloji kurbanı olup o ruhunu kaybetti mi? Eskisiyle arasındaki tüm farkları ve yeni Honda Civic Type R'a dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Önemli bir hatırlatma, bizi halen abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Honda Civic Type R ilk kez 1997 yılında 6. nesil Civic üzerinde inşa edilerek yollardaki yerini aldı. Döneminde 1.6 litre motoruyla 185 beygir güç, 160 Nm tork üreten Civic Type R, otomotiv tarihine de damgasını vurmuştu. Yıllar içinde dünyaya ayak uyduran Civic Type R, gerek tasarımında, gerekse gücünde birçok değişikliğe gitti. Son neslinde 320 beygir gibi ciddi bir gücü, kullanması keyifli, yakışıklı bir kasayla birleştiren Honda, yıllar 2022'yi gösterdiğinde 6. nesil Civic Type R'la karşımızda. Sadece Almanya'nın değil, dünyanın da en zorlu ve heyecan seviyesi en yüksek pisti olan Nürburgring'de test edilen yeni Civic Type R, bugüne kadar gelmiş geçmiş en güçlü Civic Type R. 6. nesil yeni Civic Type R'a önden baktığımızda ilk dikkatimizi çeken detay standart modelden daha geniş olması oldu. LED Matrix farlarıyla yırtıcı bakışlara sahip olan yeni Civic Type R'ın ön panjuru üzerinde bir Type R klasiği olan kırmızı Honda logosu ve Type R yazısı bulunuyor. Yere daha alçak konumlanan tamponun da baştan dizayn edildiği tasarımda büyük havalandırma girişlerine yer verilmiş. Köşelerde frenleri soğutmaya yarayan hava boşluklarıyla tok bir görünüm kazanan yeni Civic Type R'ı ben çok beğendim. Buna ek olarak kaput üzerinde de hava çıkışı için bir eklentinin bulunması da motorun daha rahat nefes almasına yardımcı oluyor. Tamam, kabul. Bir önceki nesil Civic Type R söz konusu olunca yeni Type R daha uysal görünüyor olabilir. Fakat bu onun yırtıcı doğasının tam bir yansıması. Yeni Civic Type R'ın duruşuyla bir oku andıran profiline gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni Civic Type R'ın profiline geçtiğimizde standart modelle arasındaki fark buram buram dikkatimizi çekiyor. Fakat bir önceki Civic Type R'la kıyasladığımızda ise o hareketli ve modifiyesi bol profilden eser göremiyoruz. Profilin ateşini yükselten 265-30-19 inç boyutundaki hafif alaşım jantlar sayesinde sadece duruşta değil, performans konusunda da iddiasını koruyor. Geniş çamurlukların gölgeli bir izlenim verdiği profilde arka çamurluk önündeki ikonik siyah parça varlığını koruyor. Bunun haricinde standart modelle benzerliğini koruyan Civic Type R'da birazdan bakacağımız spoiler onun diğerlerinden farklı olduğuna bizi ikna ediyor. Belki de bir Type R'ı en farklı kılan detaylardan bir diğeri ise renkleri olacaktır. Yeni Civic Type R'da Historic Championship White, Rally Red, Boost Blue, Crystal Black Pearl ve Sonic Grey Pearl renklerine sahip olabileceksiniz. Otobanda ya da pistte giderken yeni Civic Type R'ın en çok göreceğimiz tarafı arkasında bizi neler bekliyor? Yeni Honda Civic Type R'la standart modelin arka taraflarını kıyasladığımızda geniş çamurluklar, karartılmış stoplar, zarif bir spoiler, bir Type R klasiği üçlü egzoz uçları ve Type R logosu dışında herhangi bir fark göremiyoruz. Bir de unutmadan kırmızı renkli Honda logosunu es geçmeyelim. Bir önceki nesil Civic Type R'la kıyaslandığında o gerçek bir yarış otomobili andıran tasarımdan nasıl bu ağırbaşlı tasarıma geçiş yapıldı anlamak biraz güç. Honda severlerin özel tutkusu bol aksesuarlardan mahrum olan yeni Civic Type R, aşırı dikkat çekmeyip eski nesillerine göre daha güçlü olmasıyla öne çıkıyor. Fazlasıyla emanet gibi duran bu spoiler'ın görüntüden çok amaca hizmet etmesi Honda mühendislerinin tek ilgilendiği konu olmuş. Peki nedir bu üç egzoz çıkışının alameti farikası?
elbette sadece farklı olmak için ya da aksesuar olsun diye 3 tane egzozu yan yana koymadılar. Civic Type R'ın bu 3 egzozundan biri rezonatör yani susturucu etkisi yapıyor. Böylece Civic Type R'ı günlük kullandığınızda kabinde oluşacak gürültü engellenmiş oluyor. Performanslı kullanımda da kabin içine saf ve tahrik edici egzoz sesinin dışında herhangi bir şeyin girmesine izin vermeyen bu sistem aynı zamanda oldukça karizmatik de gözüküyor. Boyutlarının net olarak paylaşılmadığı yeni Civic Type R'ın standart modelden daha geniş, daha uzun ve daha alçak olacağı kesin. Tabi tüm bu boyutların tamponlardan ve yay yüksekliğinden kaynaklandığını hatırlatmakta fayda var. Standart model ise 4551 mm uzunluğunda, 1802 mm genişliğinde ve 1408 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Standart modelle değişmesinin mümkün olmadığı dingil uzunluğu ise 2736 mm. Yeni Civic Type R'ın beğenip beğenmeme konusunda en sert noktasını koyduğu iç mekanda bizi nasıl detaylar bekliyor? Yeni Civic Type R'ın kapılarından geçip kabine bir göz attığımızda bir Type R klasiği kırmızı rengin siyahla uyumuna şahit oluyoruz. Hem konforlu olup hem de performanslı sürüşlerde sizi oturduğunuz yere bağlayacak kırmızı renkteki koltuklar iç mekanın en yırtıcı özelliğinden yalnızca biri. Recaro stiliyle bizi kendine aşık eden bu koltuklara oturduğunuzda karşınızda ellerinizin içine tam oturan kaymaz deriyle kaplanmış direksiyon simidi bulunuyor. Ortasında kırmızı Honda logosunun bulunduğu bu direksiyonun hemen arkasında ise tamamen dijital gösterge ekranı yer alıyor. Comfort ve Sport modlarıyla mavi ve kırmızıyı size sunan bu ekranda R moduna geçtiğinizde tasarım tamamen değişiyor. Bana S2000'i hatırlatan bu devir ve hız göstergesi oldukça ateşli. Standart modele bir hayli benzeyip kendinden önceki Type R'a asla benzemeyen yeni Civic Type R'ın ön konsolu oldukça sade. Düz bir şekilde ilerleyen konsolun yolcu tarafındaysa Civic Type R'ınızın kaçıncı olarak üretildiğini görebileceksiniz. Gerçekten de sadece bu detayın varlığı bile beni oldukça mutlu ediyor. Konsolun ortasına geldiğimizde yine standart modelle tamamen aynı özelliklerde olan 9 inç boyutunda ekran bizi karşılıyor. Tema ve çözünürlük olarak tatmin edici olan bu ekran üzerinden yeni Civic Type R'ı tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Sade ve basit şekilde dizayn edilmiş klima kontrol tuşlarının altında USB ve 12 volt soket girişleri bulunuyor. Bununla birlikte kablosuz şarj yapabileceğiniz küçük eşya gözüne de konsol üzerinde yer verilmiş. Ve belki de yeni Civic Type R'da beni en çok heyecanlandıran şeye, şanzımana geldiğimizde manuel vites kolunu görmek insanı bir hayli mutlu ediyor. Kolun yanında elektronik park freni ve mod seçim tuşları bulunuyor. Onun gerisinde ise üstü açık şekilde konumlanmış 2 adet bardaklık ve küçük eşya gözüne sahip olacaksınız. Kırmızı rengin paspaslarda, emniyet kemerlerinde, koltuklarda ve logoda kullanıldığı kabini ben gerçekten beğendim. Yeni Civic Type R'ı sadece pistlerde değil, günlükte kullanmak isteyenlerin merak edeceği arka yaşam alanında ise tahmin ettiğimizden daha iyi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Kırmızı rengin dikişlerde devam ettiği arka koltuklar 2 kişi için dizayn edilmiş. Ortasında bardaklıklara yer verilen koltuklarda Isofix bağlantıları mevcut. Yeni Civic Type R'ın bagajında ise 420 litreye kadar hacme sahip olacaksınız. Yeni Civic Type R'ın hem otobanda hem de pistte işinize yarayacak gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini yakından tanıyalım. Yeni Civic Type R'da standart olarak birçok özellik sunuluyor. Önceki nesline göre sağlamlaştırılan dış kaportası ve özel süspansiyon sistemi sayesinde çok daha stabil bir sürüş sizi bekliyor. Buna ek olarak sunduğu sürücü destek asistanları arasında önden çarpışma önleyici, şeritten çıktığınızda sizi uyaran şerit takip asistanı, uzun farları otomatik olarak açıp kapayan uzun far asistanı, kör nokta uyarı asistanı, trafik işaretlerini ekran üzerine yansıtan trafik işaretleri tanıma sistemi ve herhangi bir olası kaza anında sizi koruyan 11 adet hava yastığına yeni Civic Type R'da sahip olabileceksiniz.
Peki yeni Civic Type R'ın en vahşi yeri kaputunun altında bizi nasıl bir canavar bekliyor? Yeni Civic Type R'ın kaputunu kaldırdığınızda size görsel şölen yaşatan bir motorla karşılaşıyoruz. 2.0 K20 C1 kodlu 4 silindir VTEC turbo motora sahip olan yeni Civic Type R'ın henüz tam olarak beygir ve tork gücü açıklanmamıştı. Önceki neslinden daha güçlü olacağı bilinen yeni Civic Type R için mutlu haber doğduğu topraklardan geldi. Japon pazarında dağıtılan müşteri broşürlerinde beygir ve tork güçleri açıklanan yeni Civic Type R, 326 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Yani önceki nesline göre 10 beygir ve 20 Nm tork daha fazla güce sahip olacaksınız. Önden çeker kralı yeni Honda Civic Type R'la bu zevki doruklarına kadar yaşayacaksınız. Şanzıman tarafında ise 6 ileri molerin tadına varacaksınız. Satış fiyatı konusunda da henüz net bir rakamın verilmediği yeni Civic Type R'ın 40.000 Euro'dan başlayan bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Yeni Honda Civic Type R'a dair bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Yeni Civic Type R gerçek anlamıyla beni çokça mutlu etti. Abartı olmayan tasarımlardan hoşlananları bir hayli mutlu edecek yeni Civic Type R, modifiye tutkunlarını ise üzeceğe benziyor. Peki siz yeni Honda Civic Type R hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Civic Type R hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.